Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çok çıktılı regresyon analizinden bahsedeceğim. Aynı zamanda Python üzerinde de basit bir uygulama göstereceğim. Regresyon bir bağımlı değişken ile bir dizi başka değişken arasındaki ilişkinin gücünü ve karakterini belirlemeye çalışan birçok disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Lineer regresyon bu tekniğin en yaygın şeklidir. Doğrusal regresyon en uygun bir çizgiye dayalı olarak iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi kurar. Bu videoda ise çok çıktılı regresyondan bahsedeceğim. Bazı modellerde birçok girdinin birçok çıktı üzerindeki ilişki gücü hesaplanmak isteniyor olabilir. Bu durumda çok çıktılı regresyon gereklidir. Bu videoda 3 girdili ve 3 çıktılı bir veri seti üzerinde regresyon analizi yapacağız. Her sütununda sürekli veri içeren bu veri setinde V, Q ve O1 sütunları girdi, VC, QC ve O1C sütunları ise çıktı sütunlarıdır. Çalışmada kullanacağımız 3 farklı model olacaktır. Bunlar doğrusal regresyon modeli, K en yakın komşum regresyon modeli ve karar ağacı regresyon modelidir. Bu uygulamada modelleri doğrulama açısından K-fold çapraz doğrulama yöntemini kullandım. Çapraz doğrulama, makine öğrenimi veya istatistiksel modellerin becerisini tahmin etmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. İşleyiş, belirli bir veri örneğinin bölüneceği grup sayısını ifade eden K adında tek bir parametreye sahiptir. Bu nedenle prosedür genellikle K-fold çapraz doğrulama olarak adlandırılır. K için özel bir değer seçildiğinde modele referansta K yerine kullanılabilir. Örneğin K eşittir 10, 10 fold çapraz doğrulama haline gelir. Burada her eğitimde K-1 parçanın eğitim için kullanılıp bir parçanın test için kullanılması şeklindedir. Ve her eğitimde bu test için kullanılan parça bir sonraki parça olacak şekilde değiştirilir. Böylelikle bütün verim seti bağımsız olarak hem eğitim hem de test için kullanılabilmiş olur. Bu uygulamada modellerin performansının değerlendirilmesi açısından ortalama mutlak hata yani MAE'yi kullandım. Çok çıktılı bir veri olduğu için MAE'nin bu tarz modellerde uygun olduğunu söyleyebiliriz. MAE yönlerini dikkate almadan bir dizi tahmindeki hataların ortalama büyüklüğünü ölçer. Sürekli değişkenler için doğruluğu ölçer. MAE uygulandığı alana özgüdür. Yani bir arabanın fiyatını tahmin ediyorsanız hata araba fiyatına göre verilecektir ki burada 1000, 2000 gibi değerler uygun olabilir. Ancak sağlık alanında gelen verilere göre midedeki kitlenin büyüklüğünü tahmin ediyorsanız bu değerler korkunç düzeyde değerler demektir. Dolayısıyla MAE kullanımı alanlar arasında model doğruluğunu karşılaştırmayı zorlaştırır. Evet, şimdi uygulamamıza geçelim. Google Colab açıyoruz. Yeni bir not defterinde sırasıyla buradaki kodları çalıştıracağız. Veri setimizi data CSV dosyasını buraya yüklemiş olduk. Önce gerekli kütüphaneleri ekliyoruz. Demin bahsetmiş olduğum veri setini CSV formatında data frame olarak okuyoruz. Data frame'deki girdileri X dizisine, çıktıları ise Y dizisine atıyorum. 3 farklı model karşılaştıracağımı söylemiştim. Bunları tanımlıyoruz. Daha sonra bu modelleri verimiz ile eğitiyoruz. K-fold çapraz doğrulamayı tanımlıyorum. 3 farklı model için buradaki değerleri elde ediyoruz. Kafa karışıklığına sebep olmaması için negatif değerleri pozitife dönüştürüyorum. Performans ölçümü olarak MAE'yi ve standart sapmayı ekrana yazdırıyorum. Tabi buradaki deneme bir veri seti olduğu için performans hakkında çok fazla yorum yapılamaz. Ama MAE'nin sıfır çıkması tahmin çıktılarının gerçek çıktılar ile birebir örtüştüğünü gösterir. Ekranda gözüken ilk değer MAE değeri olmakla birlikte parantez içerisindeki ise standart sapmadır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.